Evet, yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Biz yine köyün yakınında çevresinde bulunan farklı bir topluluğu ziyarete gidiyoruz. Yine böyle çay tarlalarının arasından geçtiğimiz bir video olacak. Önceki videoda farklı bir topluluğu ziyaret etmiştik. Bu videoda yine bu bölgede yaşayan farklı bir kabile topluluğuna gideceğiz. Bakın çay tarlalarının arasından gidiyoruz şu anda. Bangladeş'in böyle kırsal yaşamı gerçekten çok güzel. Özellikle ne bileyim motorla, bisikletle gezenler için çok keyif verici olacağını düşünüyorum. Buralardan böyle yavaş yavaş geçerek gezmek çok keyif veriyor. Arabayla vesaire gezmekten ziyade. Yani buradan havasını soluya soluya geziyorsunuz. Çevreye baka baka. Çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Benzin litresi genelde burada $1 civarında. Fakat buna rağmen taşımacılığın ucuza olduğunu söyleyebilirim. İşte paylaşımlı tuk-tuklar vesaire var, şu gördükleriniz. Burada genelde CNG dedikleri, bunun bir büyüğü daha var. Motorla taşıma var, ne bileyim minibüsle taşıma var. Genelde ulaşım ucuz. İnsanların birçoğu işte bu tür tuk-tuk veya benzeri şeyleri kullanarak günlük ulaşım maliyetlerini kontrol ediyor. Yolda en çok genelde bu tuk-tukları görürsünüz. Yani kişisel araç burada çok az sayıda. Araçları yolda çok az görürsünüz. En çok gördüğünüz tuk-tuklar, gördüğünüz gibi bakın. Şu anda önümüzde 3 tane geçiyor yani. Evet, selamlar arkadaşlar. Bu videoda Kaşi kabilesini ziyarete geldik. Şimdi yaşadıkları yerdeyiz. Eski ev yapısı bu şekilde. Bakın hasırla örmüşler. Üstte teneke bir çatı. Muhtemelen eskiden daha fazla şey kullanılıyor diye tahmin ediyorum. Böyle sazlardan vesaireden elde ettikleri şeyleri kullanıyorlardı. Şurada taşımak için kullandıkları sepetleri görebilirsiniz. Burada bambular var. Şu anda burası modernlere biraz utanıyorlar. Burasının önemi arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Begonvillere bakın. Şu da çok güzel kokuyor. Bal gibi bizim. Kokusu çok güzel. Şimdi bu kabilenin önemi arkadaşlar ne? Ondan bahsedeyim. Bu kabile dünyada yaşayan son anaerkil kabilelerden bir tanesi olarak geçiyor. Ne demek bu? Nüfus, jenerasyonlar kadın üzerinden devam ediyor. Kadının soyadını alıyor çocuklar. Daha sonradan işte evlendiklerinde erkek kadının evine geliyor yaşamak için. Böyle bir aile yapısı ve kültürü var Kaşi kabilesinde. Peki bu neden kaynaklanıyor? Ondan bahsedecek olursak. Bu zamanında işte Kaşi erkeklerinin savaşmak için veya işte çalışmak için farklı amaçlarla şehirlere gidip dönmemesinden kaynaklanıyor. Çocukları oluyor. Daha sonradan bu insanlar dönmeyince, işte eşler dönmeyince kadınlar başkalarıyla evleniyorlar. Diğer çocukların da işte bu durumlardan etkilenmemesi için kadının soyadını kullanıyor çocuklar. Böyle açıklayabiliriz basitçe. İşte bunu okuyunca, araştırınca epey ilgimi çekmişti. Fakat Bangladeş tarafında şu an Kaşi insanları Meghalaya'da da yaşıyor. Hindistan'da bulunan. Aynı zamanda burada da yaşıyor. No, they don't want. Okay. Biraz utanıyorlarmış, o yüzden kendimi göstereceğim. Kendimi göstereceğim. Okey. Meghalaya tarafında yaşıyorlar normalde, Hindistan tarafında. Burada yaşayanların da bu şekilde yaşadıklarını bilmiyordum. Az önce sorduk işte, bu şekilde olduğunu söylediler, doğruladılar yani. Ama kendileri şimdi gözükmek istemiyor. Böyle olunca da açıkçası benim işim zorlaşıyor biraz. Burada yaşayan insanların ana geçim kaynağı betel nut, pan, bunları kullanıyorlar genel olarak, bunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde çevrede tarım vesaire var. Fakat bunları muhtemelen daha çok kendi yaşamlarını idame ettirecek şekilde kullandıklarını söyleyebilirim. Can I show this?
Bakın burada ablamız şey yapıyor. Betel cevizini kırıyor. İçinden çıkanlar bunlar. Şu da pan yaprağı. Bu da pan yaprağı. Bu cevizi yaprağın içine koyuyorlar. Daha sonradan da şunun içinde kireç macunu var. Whiting ya. This is like Bu da kireç macunu arkadaşlar. they will make it for you. You want to try? Yeah, I can try one time. I didn't try before. Bunu neden kullanıyorlar arkadaşlar? Burada yaşayan insanlar genelde ağır işlerde çalışıyorlar ve gelenek kültürü olarak da önemli. Ağır işlerde çalışıyorlar. Kuble enerji vermesi amaçlı ve dikkati arttırması amaçlı bu yüzyıllardan beri kullanılıyor bu bölgede. Bakın benim için hazırlıyor şimdi ablamız. Şu şekilde. Ready? Yeah. Didi sada udah naik nih. Naik nih. Langsung naik nih. Aynı zamanda bu mide için de hazım için falan da kolay geliyor. Fakat bunun uzun süreli kullanımında ağız kanserine yol açıyor. İşte diş minesine zarar veriyor. Dişlerin çürümesine yol açıyor. Buradaki birçok insanın ağzında bunu görebilirsiniz. Avantajları da var işte dediğim gibi. Just kireç macunu koyma. Ablanın dişleri mesela biraz şey olmuş. Çürümeye başlamış. Bu kireç macunu neden koyuyorlar? Daha iyi etki etmesi amaçlı kullanılıyor bu kireç macunu. Bu yaprakta bulunan bir tane madde var. O maddenin yayılmasında etkin rol oynuyor. Bu kireç macunu da genelde o yüzden kullanıyorlar. You are man. Someone. Yeah, you can try. But you don't eat, yeah? Just mascara. Aynı zamanda bu kireç macunu koymalarının nedeni yaprağın acı tadını yumuşatması amaçlı. Normalde bu yaprak biraz acımsı bir tadı var. Ve işte o cevizdeki kırmızı renginde iyice çıkması için kullanılıyormuş. Çiğniyorsunuz bunu. Sonra da işte tükürüyorsunuz. O eminim olduktan sonra tükürüyorsunuz. Ne diyor abla, başın döndü mü diyor. Herhalde öyle bir kafaya biçi etkisi de var anladığım kadarıyla. Güney Amerika videolarımı seyredenler hatırlarlar. Bolivya'da da böyle koka yaprağı vesaire, Peru'da o bölgelerde de koka yaprağı çiğniyorlardı. O da aynı şekilde O da aynı şekilde enerji verici ve dikkate arttırıcı şekilde kullanılıyordu. Şimdi su verdiler ağzımı çalkalayayım diye de. Şurada bir ağzımızı çalkalayalım. İsimlerini sordum şimdi de. Şimdi bu insanlar eskiden kendi inanışları vesaire vardı. İngilizce vesaire iletişim kuramıyorum. Sadece işte basitçe iletişim kurabilecek şekilde söylüyorum. İşte isimleri Lily, Jessica tarzında. İngilizler vesaireden geldikten sonra işte bu bölgelere bu insanlar Hristiyan oluyor. Şu anda bildiğim kadarıyla bu şekilde yaşıyorlar. Arkadaş gelince o soruları da yöneltirim. Biraz hayatları hakkında bilgi almaya çalışacağım. Şimdi dinlerini sordum mesela. Dediğim gibiymiş. Burada Bangladeş'i biliyorsunuz bir çoğunluk Müslüman olarak yaşıyor. Hinduizm var. Hristiyan olanlar çok azınlıkta yani. Yani bu kadar ufak bir kabilenin Hristiyan olması da gayet dikkat çekici o yüzden. Bu yukarıda şeyleri bulunuyormuş, kiliseler bulunuyormuş. Belki oraya da uğrar bir bakarız yani. Nasıl bir yaşayışları varsa. Şimdi şeylere sordum arkadaşlar. Bu olay hakikaten öyle miymiş diye. Kız biraz konuşabiliyor çünkü İngilizce. Onunla biraz sohbet ettim. Dedim evlendiklerinde sizin eve mi geliyorlar dedim. Evet dedi. Beraber yaşıyorlarmış eve gelip. Bunu işte Hindistan tarafında şimdi günümüzde değiştirmeye çalışıyorlarmış. Fakat bilmiyorum hani nasıl bir şey olacak. Bunun dışında genelde ailedeki önemli kararları kadınlar veriyor. Yani kadınların daha önemli olduğu bir topluluk olarak öne çıkıyor Kaşi toplumu. Yani dünyada da bu şekilde yaşayan nadir topluluklardan bir tanesi. Donnabat. Your father here? No. Jessica. Your brother wife? Yes. Okay. Yeah, where is your brother? Here? Why he don't come? He is shy also? You don't come. Erkek içeride oturuyormuş da o da gelmiyor. Dedim niye gelmiyor? O da mı utanıyor? Sordum az önce. Babanız nerede dedim hani. O da burada mı dedim. Yok dedi. Yani gittiği için mi yok yoksa hani işe mi gitti o yüzden mi yok? Sanki bana gibi yok dedi. Hani sanki gitmiş terk etmiş gibi bir yok dedi. Bu da işte şeyi açıklıyor gerçekten. Neden hani kadının bu toplumda öne çıktığını, baskın olduğunu ve işte erkeğin evine geldiğini
Çünkü kadının düzeninin bozulmamasına yönelik bir anlayışları var, bir toplum anlayışı var. Çünkü adam bırakıp gittiğinde ne yapacak yani? Öteki aileye gitse kadın, öteki ailede kalması sıkıntı. İşte çocuğun daha sonradan kadın evlenirse soyadı olayı sıkıntı. O yüzden böyle bir yöntem geliştirmişler. Böyle kuralları var kendilerine göre. Değişik geldi. Hani bunu da sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Keşke biraz da onları gösterebilsem ama. Şimdi ablanın 3 tane kızı, bir tane erkek, işte 3 kızı bir erkek oğlu var. Sordum içerideki diğer kız da evli mi diye. Şu anda 3 tane böyle kadın var yani. 28-30 yaşlarında falan, o da evliymiş. Dedim kocası da burada mı yaşıyor? Evet dedi. Şey durumu var işte, düşünün hani iç güveysi gibi şeye geliyorlar. Evlenen erkekler eşinin evine gidiyor. Böyle bir durum söz konusu. Çok ilgimi çekti açıkçası bu konu benim. Hani dünyada genelde bu tür kabile toplulukları biliyorsunuz hep ataerkil şekilde yaşıyorlar. Bu toplumun bu şekilde yaşaması, hayatları, yaşam tarzları ilgimi çekti. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim dostlarım. Şöyle biraz evin çevresini falan gezdireyim size. Biraz da bunlara bakalım. Çünkü buradan çok fazla şey gösteremiyorum maalesef. Ev çevresi bu şekilde, bakın. Burada yetiştirdikleri şeyler var kendi hayatları için. Şu karşıda hemen papayaları görebilirsiniz. Şu karşıda jackfruit var. Onları yetiştiriyorlar. Şu arka tarafa gideriz birazdan. Orası daha düzenli. Sanırım şu yukarıdaki kilise. Onu soracağım, bir oraya bakarız beraber. Acaba diğer kiliselerden bir farkı var mı? Sonuçta bu insanlar daha önceden bir kabile topluluğu şeklinde yaşıyorlardı. Şimdi farklı yaşıyorlar. Acaba kendi kültürleriyle birleştirdikleri şeyler var mı diye sordum. Kubbe. Kubbe. Speak English? English? Yeah, something that. Something. What is your name, sir? Regan. Regan. Regen. Regen. Okay, nice to meet you. How are you? Fine. Fine. Kemona-chan. Fine. You living here? Yeah, Beni davet ediyor ha. Şu muhabbeti bulduk. Bakın burası evleri. Your bed. You living here? yeah. Your wife? Okay. So when you married, you come to your wife house. No. No? This is your house. Your wife come to your house. But normally Kashi people going to wife house. Yeah? Okay. Do you have children? Two children. Two children. Okay. Böyle bir evleri var arkadaşlar. Diğer tarafta da herhalde mutfakları falan var diye tahmin ediyorum. Bu evde olaylar farklı gelişmiş. Demek ki hani her evde aynı şekilde geçerli olmuyor diyebiliriz. This is our What is that? plant. Plant. Betel leaf. Betel leaf. Yeah. You selling betel leaf. Bakın burada betel yaprağı biriktirmişler. Görüyor musunuz? Balya şeklinde. Bunu satıyorlar. Bir balya. Koto. Now is 150. 150. Bir balyası $1 falan arkadaşlar. Bakın fiyatı da gayet ucuz. Burada taka. Burada insanlar bayağı ucuz şekilde hayatlarını bir şekilde geçindirmeye çalışıyorlar. Bayağı orada balyalar var. Bu insanlar genelde işte bu betel yaprağından, betel cevizinden geçimini kazanmaya, sağlamaya çalışıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Evleri de gördüğünüz gibi gayet basit. This is traditional house. Yeah. Traditional kachi house. Betel nut. Betel nut. Bu da betel nut. Az önce işte benim çiğnediğimde yaprağın içine konulan şey. Dediğim gibi ağaçlarda çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi şurada sepet var. İşte sepet, odun taşıyorlar, ne bileyim bir şeyler yapıyorlar. For betel leaf. Yeah. For betel leaf. Yapraklar herhalde bu sepetlerde taşıyorlar. Bu da işte bunların geleneksel hasır sepetleri. Doğaya uygun şekilde her şeylerini geliştirmişler. Evler aynı şekilde bakın. Bambu. All bambu. There is electric here. Yeah. Okay. Elektrikleri varmış. Bazen bu şekildeki kabileler arkadaşlar solar panel kullanıyor. Elektriğe ulaşım olmuyor. Rangamati'de şeyleri ziyaret etmiştim ben mesela. Çakmaları ziyaret etmiştim. Orada mesela adalarda yaşıyorlardı. Adalarda yaşadıkları için elektriğe ulaşımları yoktu. Solar panel kullanıyorlardı. Bu şekilde gösterebilirim yani evlerini. Eşini çok rahatsız etmek istemiyorum açıkçası çekerek. Sonuçta insanlar beni davet etti. Biz de saygı gösterelim. Say hi in your language. Kachi language. How you can say hi. Like Kemona-chan in Kachi language. Chakba. Chakba. Eh. Kemona-chan.
Ha, nasılsın demiş. Çakba. Kubbe. Kuble মানে ধন্যবাদ, Kuble. thank you, Kuble. Thank you. thank you. Ha, kuble. Yeah. Kuble thank you demek. Çakba. Chatbha. Çakba keman açan. Chatbhapi. Çatba happy. How are you? How are you? Çatba iyi. Ya bunları da soruyorum ki arkadaşlar. Şimdi bazen benim videolarımı işte bu konularla ilgilenen arkadaşlar da seyrediyor. Bu işte dil konularıyla ilgilenen arkadaşlar seyrediyor. Bu topluluklar sonuçta buralara farklı bölgelerden geliyor. Dil benzerlikleri nasıl falan. Onları da göster. Ben şimdi anlamıyorum açıkçası hani hangi dile benzer vesaire. Bazen benzer geliyor ama şimdi kabile toplumunda çok bir benzerlik kuramadım açıkçası ben. Bilmiyorum hani bu tür konularla ilgilenenler için belki ufak da olsa bir belki bilgi sağlar. This is church? No. No? We have a church, two church. Do church here. Yeah. Where? Some Church of God, some Presbyterian. Presbyteria. Yeah. What is that? Protestant normally. Protestant. Yeah. Ah, Protestant. Okay. Here or close here? Yeah. Can I see? Bakalım kiliseleri nasılmış. Bakın eski evler bu şekilde. Tabii artık insanlar ya biliyorsunuz bu tür evleri yapıyorsanız eğer geleneksel evleri belli dönemlerde yenilemeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi tamamen doğal malzemelerden oluşuyor ve eskiyor. Açıkçası modern günümüzde artık. This is church. This is church. Yeah. Aa bakın burada kiliseleri varmış. Presbyterian. Presbyterian Church diyor. Presbyterian ne demek bilmiyorum açıkçası ben. Uttar Kuçeyi Tal diyor bakın. Dönünce araştırırım. Bir Presbyterian ilk defa duydum açıkçası şu ana kadar. Burada bakın patatesleri var. Patatesleri var. Şurada bir şeyler kaynatıyorlar. Sebze sanırım. Yani hakikaten burası kabile yaşantısını daha iyi göreceğimiz yerlerden bir tanesi. Şurada odunları var. Bu odunları muhtemelen yemek yapmak için kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. Gaz kullanımı vesaire yok. Yani birçok şeyin arkadaşlar buradaki insanlar neyden sağlıyor? Doğadan sağlıyor. Doğayla uyum içinde yaşıyorlar o yüzden. Çevrenin de diğer yerlere göre düzenli ve temiz olduğunu söyleyebilirim. Tabii şu çer çöp oluyor da bunları muhtemelen sabahları süpürüyorlardır. Öyle topluluklar genelde sabah temizliği yaparlar. Bunları söyleyebiliriz. Okey. Ya ben şimdi böyle yerlere birilerinin aracılığıyla geldiğim için arkadaşlar doğrudan iletişim kurma konusunda bazen sıkıntılar oluyor. İşte arkadaş oturuyor direkt oraya hemen. Bir şeyler yiyelim içelim. Hani çok bilgi alamıyorum o yüzden. Kendim bir şeyler kovalamaya çalışıyorum. Diğer türlü yoksa size çok bir şey gösteremiyorum. Bu da benim hani çok sevdiğim bir şey değil. O yüzden ben bu tür yerlere genelde kendim gelmeye çalışıyorum. Fakat böyle yerlere yalnız gelmekte zor oluyor. Bazen iletişim açısından zor oluyor. Bazen ulaşım açısından zor oluyor. Böyle gelişince de olaylar gösterdiğim şeyler azalıyor ne bileyim. Avantajı da var işte dezavantajı da var. Bakın böyle evler. This is another church. Aa. Bakın burada da farklı bir church varmış. Presbyterian Church? No. No? Church of God. Church? Church of God. Church of God. Ha, Church of God. Church of God dediğini anlamadım. Şu Battle-Knot. Yeah. Bu o Battle-Knot dedikleri bu işte. Bunun içinde çıkıyor o şey. Battle cevizi. Şöyle bir içini göstermeye çalışayım size kilisenin. Böyle bir kilise işte basit. Muhtemelen burada herhalde evlilik veya işte ayin tarzı şeylerini yapıyorlar. İçeride herhangi bir oturma yerinin olmadığını görüyorsunuzdur. Sadece arka tarafta var. Sandalyeler falan da var ama böyle hani kiliselerde olur ya oturma yerleri oturursunuz işte. Vaaz dinlersiniz falan. O şekilde bir kilise değil burası. Onu söylemek istiyorum. Sunday people coming here. Yeah. Okay. Pazar günleri insanlar buraya geliyorlarmış. Şöyle bir de burayı göstereyim. Burada da hayvanlar falan var işte. So you eat eat not vegetarian. Et yiyorlarmış. Bazı topluluklar et yiyor arkadaşlar. Mesela bir önceki videoda kimleri ziyaret etmiştik? Manipurları ziyaret etmiştik. Onlar et yemiyorlardı. Vejetaryen besleniyorlardı. Buradaki topluluk ise et yiyor. Yani aynı bölgede yaşayan benzer topluluklar, benzer demeyeyim aslında kültür veya yaşayış olarak tamamen birbirinden farklı. Fakat birbirine çok yakın yaşayan insanların çok farklı yaşamları var. Dini olarak olsun, kültürel olarak olsun, işte beslenme alışkanlıkları olarak olsun. Çok farklı alışkanlıklar var. O yüzden bunları görmek güzel oluyor.
Can we visit? Şey dedi abi de kahve plantasyonu varmış. Kuble. Kahve plantasyonu varmış. Burası da kardeşinin eviymiş. Dedi burada oturalım. Ziyaret edebilir miyiz dedim. Olur dedi. Kuble. Làm thêm một Teyze geldi de bir tane. Ni sẽ Turusko. Turuşko. Turuşko. Can I? Can I? Can speak. Teyzemiz bakıyor. Şöyle göstereyim. Değişik bakıyor biraz. My Big brother, wife. wife, mother. No, wife. Ha, your big brother's wife. Ha, okay. What is his name? Kawar. Kavar. Yeah. Her house here or your brother's house here? Your brother coming to her house? Yes. Okay. Ya şimdi bazen iletişim kurmakta sıkıntı oluyor arkadaşlar ama anladığım kadarıyla hani şimdi sordum onayladı da anladım anlamadım ama onu tam ben anlamadım. Onun evine geldiğini söylüyor. O şekilde. How many children they have? Six. Six yani 6 tane çocuğu varmış. His daughter. Daughter. Your mother. Your mother, okay. This is your mother house or your father house here? Yes diyor da işte anlayıp anlamadığını anlayamıyorum ben de. İkisine de yes diyor. Ha, ha. How old is she? 60. Six, Em Rondu Pao. 60. 60. 60 yaşındaymış teyzemiz. Biraz daha yaşlı göründü bana ama bir önceki videoda mesela Manipurları ziyaret etmiştik. Oradaki abla 50 yaşındaydı. İkisine bakınca şimdi 10 yaş fark var ama sanki çok daha fazla var gibi geldi. Böyle. Şimdi teyzenin kızı hala bu evde yaşadığına göre ve evli olduğuna göre anlaşılan damat bu eve gelmiş anladığım kadarıyla. Yani ona sorduklarım sorudan çok net bir iletişim kuramıyoruz çünkü anlamıyorlar muhtemelen. Yes diyorlar ama 2 tane soru yönelttim. Oradan anlamadıklarını anladım yani. Turuşko. Turuşko. My language. Kaçı? Turuşko. Bu kardeş de abinin çocuğuymuş. Beni buraya getiren abinin. Nam? Nam? Kersan. Kerşan. Kelşan. Okay. How old is he? 10 10? 10. pass. 10 past. 11. 9? 9 mà. 9 pass. 9 mı diyor? 9 past. Okay. Şey bilmiyor. Çocuğun yaşını bilmiyor. Acaba yaşı falan tutuyorlar mı? Onu merak ettim ben şimdi. Çünkü Kolombiya'da ben mesela kogi yerlerini ziyaret etmiştim. Orada yaş kavramı yoktu. Yaş tutmuyorlardı. Burada acaba nasıl yürüyor işler bilmiyorum. Farklı oluyor. How old are you? 24. 24. When you married? Another place. Another village. Another village. But when she married? When? Đang 1 year ago, 2 year ago? đang instant. 1 year ago. 1 year ago. Okay. Teyzemizin büyük kız kardeşi Müslümanmış. Şimdi az önce bana şeyi sordu. Müslüman mısın, Hindu musun vesaire diye sordu da. Dedim Müslümanım. Türkiye'den geldim falan. Şimdi onu söyledi. Dedim fotoğrafını çekebilir miyim? Ondan sonra söyledi. Bakalım bir fotoğrafını çekmeye çalışacağım. Can I take? Kuble. Kuble. İzin verdi. İzin verdi. İyi yani ilkten teyze geldiğinde biraz şey oldum ben. Tırstım açıkçası. Garip bakıyordu da gözleri iyi görmüyormuş. O yüzden garip bakıyormuş. Güzel oldu. Hani en azından insanlarla tanışmış olduk biraz. Görmüş olduk. Böyle bu şekilde yani. You Christian. Yeah. You Christian. Your sister Muslim. Đã còn thar đi. Your big sister Muslim. Ha died. Ha dead. Okay. Ölmüş. Her wife, she was Muslim also. Her wife, husband, Bengali, Muslim. Because of that, she Muslim. Big Her sister. big sister Muslim because of that.
Anladığım herhalde buralı birisiyle evlenmiş herhalde. O yüzden Müslüman olduğunu tahmin ediyorum da çok anlaşamıyoruz. Çok doğru anladıklarını düşünmüyorum. Tahmin yürütüyorum. Bu şekilde yani. Yani tahmin ettiğim gibi eşim Müslümanmış. O yüzden o da Müslüman olmuş. Bu şekilde konuyu aydınlatmış olduk. London, Amerika. Bayakta Kuriyata. এখন নাতি নসাবে যান Böylece de arkadaşlar konuyu aydınlatmış olduk en azından. İşte rehber bu konuda iyi oluyor fakat benim bazen yani iletişim kurmamda etkili oluyor fakat çevreyi keşfetmemde çok yardımcı olmuyor hani. Ama işte bu tür konularda da iletişim şart çünkü onlar bilmiyor. Ortak bir dil olmayınca çok iletişim kuramıyorsunuz maalesef. Çay getirdiler şimdi. Misafirperver olduklarını söyleyebiliriz insanların, görüyorsunuz. লালচা আমার দুধ খাই না Lalça. He lalça খায়, দুধ চা। Lalça. দুধ খাই না Dut kaynağı. Sütlü çay yok falan gibisinden bir şeyler söyledi sanırım da ben zaten siyah çayı daha çok seviyorum. Şöyle çayları. Himlingan Himlingan Taste is different. Like lemon maybe. Lemon. Tadı diğer buradaki içtiğimizden siyah çaylardan farklı da dedim tadı biraz farklı. Vallahi gazeteci gibi iş sürüyorum arkadaşlar. İçeride oturuyordum. Sürekli kız kapının arkasından bakıyorum. Dedim neresi orası? Mutfak mı dedim. Evet dedi, bakabilir miyim dedim. Bak dediler. Bakın mutfakta ocakları bu şekilde. O odunlar dedim ya, hem dışarıda ocakları var hem içeride bu şekilde bir ocak sistemi var. Bacası gidiyor. Evlerinin temiz olduğunu söyleyebilirim. Teyze bana dedi. Yemek yedin mi dedi. Yemek verelim dedi. Burada da yine aynı şekilde elle yiyorlarmış yemeği gördüğünüz üzere. Burada kapkacakları var. Onları görebilirsiniz. Kapkacaklar işte şunlar herhalde su dolduruyorlar diye tahmin ediyorum. Kızı da şöyle çaktırmadan yandan göstereyim. Geniş açının avantajı. Böyle yani altta bakın odun istiflemişler. Böyle basit bir ev. Fakat çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir çalı süpürgeleri var. Yerler toprak tamamen. Fakat çok temiz. Görüyor musunuz? Yani toz yok yani neredeyse. Şöyle bakın. Toz yok yani neredeyse. Buradaki insanların yaşantısı genel olarak bu şekilde. Şurada da anladığım kadarıyla bulaşıklarını falan yıkıyorlar. Yani buralar hakikaten benim Kolombiya'da o ziyaret ettiğim kabilelere benziyor. Yaşantı olarak falan. Yaşantı olarak benziyor. Şurada bir buzdolapları var. Hani modern hayatla hem iç içeler hem de geleneksel yöntemleri de aslında kullanıyorlar. Onları söyleyebiliriz. This is vegetable. Fish. 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 Meat. Meat. Ha, et yiyormuş. Pilavla beraber. Böyle yani. Burayı da göstermiş olalım. Şeyi sordurttum benim arkadaşa. Kimin eviymiş burası diye sordurttum. Çünkü beni anlayıp anlamadıklarını anlamamıştım ya. Sordurttum. Kadının eviymiş gerçekten. Teyzemizin eviymiş yani. Onun evine gelmiş eşi. Böyle. Konuyu da aydınlatmış olduk. Bu konular işte iletişim anlamında önemli. Neyse, karanlıkta kalan bir yer kalmadı. Odanın içi karanlık olsa da bilgiler arkadaşlar doğru. Aydınlığa kavuştu. Arkadaşlar bir konuyu daha netliğe kavuşturalım. Şimdi arkadaş bana şeyi söyledi. Ben de okuduğum bir bilgiyi hatırladım o söyleyince. Normalde dedim ya hani nesiller hani kadınlar üzerinden aktarılıyor diye. Kadınlar üzerinden aktarılıyor diye. Evin en küçük kızı mesela annesi öldüğünde evin en küçük kızı evde kalıyor ve eşi o kızın evine geliyor. İşte bu eve gelme muhabbeti her zaman o şekilde olmuyor dedi arkadaş. Ondan sonra bu açıklamayı yaptı bana. Eğer evin en küçük kızı ise dedi eşi onun evine geliyor dedi ki şeyi korusunlar, kültürü korusunlar diye bu şekilde yürüyormuş yani durum. Hani bu nesillerin aktarılması da aslında bu konuyla ilişkili. Onun dışında işte tane ortanca kız olur veya büyük kız olur. Onlar gidebiliyormuş. Fakat eğer en küçük kızsa en küçük kız evde kalacak şekilde böyle bir şey geliştirmişler, yöntem geliştirmişler diyebiliriz. Yani kültürün devamlılığını, ailenin devamlılığını, neslin devamlılığını bu şekilde sağlıyorlar. Bu konuyu da aydınlatmış olalım.
before Christian, they have That they are one religion. one religion, but this is not like Hinduism or other Not, religion. not the Hinduism. Like animist Animist, yeah. animist religion. Okay. Yani bu topluluk arkadaşlar şey olmadan önce, Hristiyan olmadan önce animist bir inanca sahipmiş. Bu da ne oluyor işte güneşe, aya veya doğayla alakalı diğer şeylere inanıyorlar. এটা তো যেমন অনুষ্ঠান যদি হয় Bunu Meghalaya'da görebilirsin dedi arkadaş. Şimdi benim rotamın üzerinde bakalım orada denk gelirsek eğer orada da görüntülemeye çalışırız. Video yapmaya çalışırız. Çünkü şu an Bangladeş'teyim. Bangladeş'te Hindistan arasında çok farklılık bulunuyor açıkçası. Ne kadar sınır ülkeler olsa da tamamen zıt ülkeler birbirlerine. বাংলাদেশে পাইবেন Yani sınırın iki yakasında kalmış তার কি এমনি খাপড় আলা aynı topluluk benzer şekilde yaşamıyorlar düşünün. İnanç olarak farklılıklar var. Bu da tabii ki kültürü falan da zamanla etkiliyor. সুতির কাপড় আছে Şimdi şey ikram edecekler. Tam gidiyorduk. Jackfruit yer misin dediler. Ben Sri Lanka'da denemiştim. Olmamışını vermişlerdi bana. Beyazdı böyle içi. Şimdi burada verecekler bakalım. Burada Bangladeş'tekiler çok tatlı oluyormuş. Bana öyle söylediler. Bakın. Bu jackfruit şu ağaçta olan meyve. Bakın şurada görüyorsunuz büyük büyük. Bu düştü mü kafayı yarar yani öyle bir meyve kocaman. Burada çıplak ayakla geziliyor ya sıkıntı yok. Bakın göstereyim şöyle ağaçtaki meyveyi. Bu jackfruit deniliyor buna. Şu da iç kısmı işte. Bunun bana arkadaşım çok tatlı olduğunu söyledi Bangladeş'tekine. Şimdi deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğim ben de. Sri Lanka'da dediğim olmamıştı. O yüzden demiştim bu mu yani hani sizin övdüğünüz meyve. Şimdi bakalım göreceğiz. Show me brother. This has seed also ya inside. There is seed. Bakın meyve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım. İçinde büyük bir çekirdek var benim bildiğim. Videolarını falan görmüştüm. Aynen. Şöyle içine. Harika bir tadı var ya. Very good. Tadı böyle kavunla şeftali arası bir tadı var. Şöyle büyük bir. Better. This is in Sri Lanka. It wasn't good. This is very sweet. Bayağı tatlıymış ya bu. Böyle şeylerde düzgün yerlerde denemek gerekiyor işte. Vallahi ilk defa burada yedim. Yedikten sonra böyle elime bir şeyler, salgı gibi bir şey bulaştı. Onu çıkarmam için de yağ verdiler sağ olsunlar. Bayağı yedim arkadaşlar ya. Şimdi canınız çekecektir ama yapacak bir şey yok maalesef. Ye dediler yani. İlk defa yedim dedim. Ye dediler. Vallahi utanmadan yedim ben de. Burada onların yetişiyor zaten. Bu hani böyle tek başına alıp da yiyebileceğiniz bir şey değil. Çok büyük bir meyve çünkü. Kubla. Bu da diğer ev. İlk geldiğimiz evde burası. Şurada begonvilleri var işte gördüğünüz gibi. Arkada ağaçları var. Doğanın içinde muhteşem bir yaşam. En sonunda şuraya bir göstereyim size. Büyük bir alanları var böyle. Görüyorsunuz etraf tertemiz. Çer çöp yok. Zaten burada insanlar tamamen doğayla uyumlu bir yaşam yaşadıkları için şey yapmıyorlar. Hani çöp çıkmıyor çok fazla. Yetiştirdiklerini yiyip içiyorlar. O yüzden de böyle bir yaşamları var. Güzel ya. Çok güzel bir ziyaret oldu. Beklentimin üstünde oldu. Abi bize demişti ya hani kahve yetiştiriyorum diye. Bakın burada yetiştiriyor kahveyi. Fidelerde. Arka taraf çay bahçeleri. Sri Lanka'da arkadaşlar önceden şurası jackfruit yine. Biz evin aşağısına indik. Burada da yetiştiriyor sanırım anladığım kadarıyla. Sri Lanka'da daha önceden Sri Lanka'da çay yetiştiriciliğiyle ünlü. Çaydan önce kahve yetiştiriciliği varmış. Daha sonradan işte bir böcek bakterisinden dolayı bu kahveler ölüyor. Ondan sonra da işte adaya gelen İngilizler çayı deniyorlar. Ondan sonra başarılı olunca tamamen çaya dönüyor yani ülke. Orada da vardı yine kahve plantasyonları fakat şimdi burada da görünce o geldi aklıma. Onun bilgisini de vermiş olalım tekrar. Burada çocuklar bir şey yapıyor. Kubla. Water.
No, not for the water. It's kind like that. Kita hoga bro. Yani toilet. Toilet. Type of toilet. Yeah. Ha, for home. Yes. Okey, buraya tuvalet yapıyorlarmış. Bayağı Temporary- kazmışlar, baksanıza. Çok düzgün bir temporary şekilde. toilet. Temporary Not tuvalet. permanent, not Okey. Tamamen bu kabilenin hayatını gerçekten çok sevdim. Tamamen doğayla uyumlu yaşıyorlar. Çok hoşuma gitti yaşam tarzları o yüzden. Herhangi bir çer çöp yok. Yaşadıkları çevreye saygı gösteriyorlar. Siz de konuyla ilgili görüş ve yorumlarınızı yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Bu videodan açıkçası çok bir beklentim yoktu. Bir önceki videodan sonra. Fakat beklentimi aştı. Özellikle insanlar sonradan açıldılar biraz. İlk başta başladığımda hani güzel gitmemişti. Dedim yine aynı video olacak herhalde, belki yayınlamam falan diyordum. Fakat daha sonradan bu abi sayesinde epey bilgiye erişmiş olduk. Şimdi bu ağacın yanından geçerken arkadaş söyledi de bundan parfüm yapılıyormuş. Agarut. Yes. Agarut diye bir ağaç. But Agarut, it is Bengali name or English name? No, it's the English name. English name. Agarut. İngilizce adı buymuş. Parfüm yapıyorlarmış. Hatta bu yakınlarda bir tane köy olduğunu söyledi. O köyde sadece bununla alakalı işte şeyler yapılıyormuş. Geçerken bu bilgiyi de vermiş olalım. Şurada bambular var. Burada ev sisteminde oldukça fazla kullanılan ağaçlardan. Bambuyu biliyorsunuz. Genelde pahalıya satılır. Mobilyası vesairesi. Burada hayatın bir parçası. Bakın arkadaş taşı adam lafın üstüne denk geldi. Muz ağaçları. Muz plantasyonları. Tropikal ülkedeyiz zaten. Hani muzdur, ne bileyim diğer tropikal meyvelerdir. Burada çok erişilebilir durumda. Görüyor musunuz etrafı? Allah, buraya geldiğim için çok sevinçliyim. Bu video izlenir izlenmez çok şeyimde değil, umurumda değil açıkçası ama hani Bangladeş'in bu yüzünü görmek ve sizlere göstermek, en azından takip edenlere güzel oldu benim için. Farklı bir şeyler görmüş, yaşamış olduk. O yüzden sevinçliyim arkadaşlar. Kuble, Donnabat, thank you for everything. For next time, until for next time. Teşekkür ederiz vallahi, abi çok misafirperverdi, hani güzel ağırladı. Ya diğer insanlar da çok iyiydi, misafirperverdi ama şimdi kadınlarla sohbet edince onlar genelde utanıyorlar. Abi biraz işleri çözmüş oldu. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz arkadaşlar yorumunuzu alırım. Bir Kasi yazarsanız eğer, bu kabilenin adı Kasi olarak geçiyor. Memnun olurum. Ben de kimler buraya kadar seyretti, videolarıma destek oluyor, anlamış olurum. Teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere diyeyim. Bizden bu videoluk bu kadarlık. Kuble. Şimdi çay toplanan yere geldik arkadaşlar, yol üzerinde. Demiş miydim bilmiyorum da dönüşte uğrarız demiştim yani arkadaşa. Burası çay bahçesi. Burada ablamız böyle çay topluyor. Sizlere şimdi çay toplama şekillerini göstereceğim. Sri Lanka'da da göstermiştim. Burada insanlar çayları makineyle toplamıyor bizdeki gibi. Elle topluyorlar ya da ellerinde bir bıçkı var. Şöyle görebileceğiniz bıçkı. Namaskar. Bıçkıyla topluyorlar tamamen. Bu toplanan çaylar da işte daha sonradan bu bölgede bulunan fabrikalarda işlenerek satışa ve içime hazır hale geliyor. Bazıları export ediliyor. Bazıları da işte ülkede kullanılıyor. Bakın taşıyan ablalarımız var. İleride farklı çalışan işçiler var. Bu bakımdan gayet güzel. Brother, did you ask them how they earning money? 170. 170. Yeah. 170. It's like $1 less than 2 USD. 2 USD. Yeah, like $1.5. Yeah, For per day. Yeah. Per day or per hour? per day. Per day. Per day from working like কয়টার সময় দিদি শুরু হয় দিদি হাত কয়টার সময় শুরু হয় 9টা থেকে 4টা পর্যন্ত from 9 a.m. to 4 p.m. Okay. Like 7 hours. Yeah. Bakın 7 saatlik çalışma için arkadaşlar bu insanlar ne kadar para kazanıyor burada? $1,5 para kazanıyor. 7 saatlik bir çalışma için. Yani insan emeğinin gerçekten hiçe sayıldığı yerlerden bir tanesi. Türkiye'de çay işçiliğinden güzel para kazanılıyor benim bildiğim kadarıyla. $2.000 yakın para kazanılıyor benim. Onlar makineyle topluyor bir de. Daha kolay. Burada hani el işçiliği vesaire. Ya şimdi daha kolayı zoru yok da bu işin. Hani sonuçta burada emeğin değeri yok. Onu söylemek lazım. Kıyas yapmak saçma olur çünkü bu tür konularda.
Böyle durumlar. Yani bu tür işlerde genel olarak şunu söyleyebiliriz. Yani bu işlerde daha çok parayı aracılar kazanıyor. Çalışanlar da kazanmıyor, tüketici de kazanmıyor. Arada kim varsa onlar kazanıyor bu işten parayı daha çok. Bu da işte kapitalist düzenin getirdiği şeylerden bir tanesi maalesef. Öyle geçerken en azından buradaki şeyi de göstereyim dedim. Çünkü Bangladeş'te çay olayı ünlü. Buraya da değinmeden bitirmek istemedim.